Bir zamanlar ülkemizde çam ağacından daha fazla zeytin ve meşe ağacı olduğunu biliyor muydunuz? Peki ne olmuş da bu kadar çok çam ağacı dikilmiş? Bu sorunun cevabını videoyu sonuna kadar izledikten sonra kendiniz verebilirsiniz. Zeytin ağaçlarının faydalarını hepimiz biliyoruz. Ancak ben bu videoda fazlaca söz edilmeyen ve değeri neredeyse paha biçilemez meşe ağaçlarından bahsedeceğim. Dünyada en dayanıklı, en çok ısı veren, en uzun ömürlü, yandıktan sonra bile kömürünün bitkiler için kullanılabildiği ve yaşadığımız Anadolu topraklarının her yerinde kolayca yetiştirilebilen nadir ağaçlardan olan meşe ağacını kısaca anlatacağım. Meşe ağacı birçok kültürde kudreti ve bilgeliği temsil eder. Eski Yunan'da meşe ağacının Zeus'un kutsal ağacı olduğu düşünülürmüş. Hatta bazı kahin ve falcıların meşe ağacı yapraklarının rüzgarda çıkardığı ses ve ışırtılarını dinledikleri ve bu seslerin birer mesaj içerdiğini düşünüp yorumladığı söylenir. Meşe kelimesi Yunanca'da olarak yazılır ve dris olarak telaffuz edilir. Eski Yunan'da bazı efsanelerde meşe ormanlarında yaşayan ağaç veya orman perilerinden bahsedilir. Bu perilere Yunanca meşe kelimesinden gelen dreyat denir. Meşe ağaçları üzerinde yaşayan bu perilerin ağaçları, ormanları korumak gibi görevleri vardır. İki farklı kardeş olan bu orman perileri dreyatlar ve hamadreyatlardır. Her ikisi de orman perisi olmalarına rağmen birbirlerinden farklıdırlar. Dreyatların insanlarla ilişki kurabildiği, hatta aile olup çocuk sahibi bile olabildikleri söylenir. Bazı dreyatların ölümsüz olduklarına inanılır. Hamadreyatlar ise bulundukları ağaçlardan ayrılmazlar. Hatta bulundukları ağacın ömrü kadar yaşayabilirler. Hamadreyatların bazı insanları cezalandırdıkları ama bunu nasıl yaptıkları bilinmemektedir. Hatta efsaneye göre eski Yunan'da insanlar ağaç kesecekleri zaman din adamlarından o ağaçta bulunan hamadreyatların o ağaçtan ayrılmaları için yardım isterlermiş. Dreyatların bulundukları ağaçtan ayrılmaları rica edilirmiş. Dreyatlar o ağaçtan ayrıldıktan sonra o ağaçlar kesilirmiş. O zamanlarda yaşayan insanlar bu inanca sahip oldukları için hiçbir ağaca kolay kolay dokunmazlarmış. Meşe ağacının Latince ismi Quercusi taburensis'tir. Çalı şeklinde türleri olduğu gibi kalın gövdeli, geniş ve yüksek türleri de vardır. Literatüre göre meşe ağaçları çok uzun ömürlü ağaçlardandır. Yavaş büyürler. Bu sayede odunu sık gözenekli, dayanıklı ve sağlam olur. Ortalama yaşam süresi 1000 yıldır. Bir meşe ağacı ancak 700 yaşına geldiğinde yaşlı sınıfına girer. Ülkemizde Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde 500 yaşında bir meşe ağacı bulunmaktadır. Ülkemizde 18 meşe türü doğal olarak bulunmaktadır. Meşe ağacının odunu en yüksek ısı veren odundur. Yandığında ortaya çıkan kalori değeri diğer ağaçlardan daha fazladır. Bunun için eskiden demirciler özellikle çeliği eritmede meşe odunu ya da meşe kömürü kullanırlardı. Çeliği eritmede meşe dışında başka hiçbir kömürün ya da odunun ısısı yeterli değildi. Demirin, çeliğin eskiden beri hayatımızdaki yerini düşündüğümüzde meşe ağacının önemi daha fazla anlaşılır. Mutfaklarda kullandığımız kaplardan, araç gereçlerden tutun, içinde oturduğumuz evlere, makinelere kadar hayatımızın her alanındaki işlevine bakınca çeliğe şekil verecek ısıyı veren meşe ağacının önemi sanırım çok iyi anlaşılacaktır. Meşe ağacı her yönüyle hayata en yüksek düzeyde katkı vermek için yaratılmış gibidir. Meşe ağacını kullandıktan sonra geriye kalan kırıntıları bile çok değerlidir. Kömürü tutuşturmak için kullanılır. Meşe ağacının meyvesi meşe palamududur. Palamut iki kısımdan oluşur. Şapka gibi olan kısmına kadeh, fındık gibi olan kısmına pelit denir. Meşe ağacına pelit ağacı diyenler de vardır. Meşe palamudu Eylül ayının sonundan Kasım ayına kadar geçen sürede hasat edilir. Tadı biraz acımtırak olsa da ağaçtan veya yerden toplayarak direkt olarak yenilebilir. Ancak yere düşenler daha olgundur. Meşe palamudu sağlık için faydalı bir meyvedir. Meşe palamudunun hücreleri yenilediğine, egzama gibi cilt problemlerine iyi geldiğine, yaraları iyileştirdiğine,
cildin nefes almasını sağladığına, bağırsakları temizlediğine, şeker hastalığına iyi geldiğine, kemikleri güçlendirdiğine dair bilgilere rastlanmaktadır. Meşe palamudunun şeker hastalığına karşı özellikle son zamanlarda kullanıldığı belirtiliyor. Çörek otuyla ezilerek kullanıldığında veya meşe palamudu çay gibi demlendirilerek kullanıldığında kan şekerini düzenlediği, kemik sağlığı için gerekli kalsiyum, potasyum ve fosfordan zengin olduğu ve beyin sağlığına iyi geldiği, unutkanlığı azalttığı belirtiliyor. Meşe ağacının yaprağının da antifungal, antibakteriyel yani küflenmeye ve mikroplara karşı koruyucu özelliği vardır. Karaciğeri ve vücudun doğal bağışıklığını güçlendirir. Kaliforniya kızılderililerinden olan Yukilerin ana besin kaynağı meşe palamududur. Kızılderililer meşe palamudunu ezerek un haline getirerek kullanırlar. Meşe ağaçlarının insan sağlığına faydalı olmasının yanı sıra en önemli özelliği ekolojik dengeyi sağlamasıdır. Meşe ormanları kemirgenler, geyikler, çeşitli kuşlar, ayılar, sincaplar ve tavşanlar için yüksek protein kaynağıdır. Meşe ağacı meyve veren bir ağaçtır ve meşe ağacının meyvesini en çok seven hayvan da sincaplar ve alakargalardır. Sincaplar ve alakargalar gibi bazı hayvanlar yedikleri meşe palamudunun bir kısmını kışın yemek için bazı yerlere gömerler. Zamanla gömdükleri bu meşe palamutları filizlenir, tekrar ağaç olur. Meşe ağaçları sulak alanları severler. Bol yağış alan bölgelerde daha çok yetişir. Anadolu'da çok fazla görülmektedir. Türkiye'nin batı ve kuzey kesimlerinde ve en çok İç Anadolu'nun genellikle iyi yağış alan bölgelerinde yetişir ve daha çok görülür. Anadolu bütünüyle meşe ağacı için uygun topraklara sahiptir. Ayrıca dünyada Pakistan, Yunanistan, Irak, Afganistan, Suriye, Lübnan, İran gibi ülkelerde de yetişmektedir. Meşe ağacı her bir parçasının farklı alanlarda kullanıldığı bir ağaç çeşididir. Meşe ağacının rengi genellikle kirli sarı ve koyu kahverengidir. Ağacın türüne bağlı olarak pembe renkli meşe ağaçları da görülür. Meşe ağacının çok sert bir yapısı vardır. Güçlü bir ağaç çeşidi olduğundan erozyon gibi doğal afetlerin önlenmesi için önemli bir türdür. Meşe ağacının yeryüzünde 400'ü aşkın çeşidi bulunmakla birlikte ülkemizde 18'i yetişmektedir. Meşe ağacının kerestesi çok dayanıklıdır. Aynı zamanda meşe ağacı kolay kesilebilen ve işlenebilen bir ağaç türüdür. Bu yüzden mobilya yapımından pencere yapımına kadar birçok alanda kullanılabilir. Meşe kontraplak olarak işlenerek farklı sektörlerde kullanılabilmektedir. Özellikle beyaz meşe ve tik ağacı suya dayanıklılık konusunda çok önemlidir. Meşe kontraplak, mutfak dolaplarının suya ve çizilmelere karşı dayanıklı, uzun ömürlü ve uygun fiyatlı olması nedeniyle modası geçmez. Ayrıca kolay işlenebilir olması da rustik havasıyla mutfak tasarımına ayrı bir güzellik katar. Palamut ise tanen bakımından zengindir ve şırası sepicilikte ve boya sanayinde kullanılır. Meşe kitaplıklar onlarca kitabın ağırlığını yıllarca kaldırabilir. Ahşap pencerelerin çoğu meşe kontraplaktan yapılır. Meşe ağacının lekeli görünümü pencerelere ayrı bir güzellik katmaktadır. Bu yüzden meşe ağacı pencere yapımında sıklıkla kullanılır. Uzun ömürlü, sağlam mobilyaların yapımında meşenin yeri ayrıdır. Meşe ağaçlarına zarar vermek ülkeyi en az 50 yıl geriye götürmek anlamına gelir. 1947 yılından itibaren ülkemizde çoğalmaya başlayan çam ağaçları ise hızlı büyür. Çam ağacının odunu meşe kadar dayanıklı değildir. Çam ağacının ısısı o kadar yüksek değildir, çabuk yanar. Çam ağaçları da mobilya yapımında kullanılır ancak sağlamlık ve dayanıklılık açısından meşeyle boy ölçüşemez. Çam ağaçlarının bulundukları yerdeki havayı temizlediği belirtilir. Bütün ağaçlar önemlidir. Ağaçları ve ormanları anlattığım 1 saatten fazla süren videoyu kanalımda izleyebilirsiniz. 1 saati aşkın süren videoyu ayrıca 5 bölüm halinde de yüklemiştim. Orada çam ağaçlarının faydalarından yeterince bahsetmiştim. Ancak çeliği eritmede en yüksek derecede ısı verecek kadar kıymetli meşe ağaçlarının yetişmesine uygun Anadolu topraklarında bu kadar çok çam ağacının neden dikildiğini sormamız gerekiyor. Biraz araştırdığımda 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ülkemizde 8 Eylül 1956'da çıkarıldığı, bu kanunun 14. maddesi gereğince ormanlardan her türlü ağacın kesilmesinin yasaklandığı belirtilmiştir. Tarihe baktığımızda bu kanun
Marshall Planı'ndan sonra çıkarılmış. Orman Kanunu çıkarılmadan önce, yani ülkemizde henüz bir orman kanunu yokken, Marshall Planı'yla özellikle zeytin ağaçlarının sökülüp götürüldüğü, yerine bolca çam ağacı dikildiği belirtiliyor. Daha sonra çıkarılan Orman Kanunu'yla ağaçların kesilmesi yasaklanmış. Marshall Planı, 2. Dünya Savaşı sırasında 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konulmuş. Yani bu planın yürürlüğe konulmasından 5 yıl sonra ülkemizde Orman Kanunu çıkarılmış. Marshall Planı'nın ne olduğunu internetten araştırıp bilgi alabilirsiniz. Son yıllarda çıkan orman yangınlarının ardından şimdi yanan ağaçların yerine zeytin ve meşe gibi hayatımızın her alanında kullanabileceğimiz ağaçların dikilmesi daha uygun olacaktır. Konuyu bilenlerin bu konudaki paylaşımlarına ve uyarılarına sosyal medyada rastlıyoruz. İnternet aracılığıyla bilgiye ulaşmak artık eskisinden daha kolay hale geldi. Etrafımızda olan hiçbir şey birbirinden bağımsız değil, her şey birbiriyle ilişkili. Her şey bir diğerinin var olma sebebi. Bir konuyu araştırmaya başladığınızda önünüze dünya kadar başka konular çıkıyor. Farkına vardığımız her olay yeni kapıların açılmasına, yeni bilgilere, yeni anlayışlara götürüyor. Anlıyoruz ki bu dünyada tek başına bizim iyi olmamız, bazı şeyleri sadece bizim bilmemiz yeterli değil. Ağacıyla, ormanıyla, hayvanıyla, insanıyla hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Öğrendiklerimizi paylaştıkça çevremizi zenginleştirip güzelleştirebilir, hepimiz için yaşanabilir hale getirebiliriz.